Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size inanılmaz lezzetli ve gerçekten yapım aşaması da çok kolay, nefis bir açma tarifim var. Dilerseniz bu muhteşem açmaları nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle açmanın hamurunu yapmakla başlıyorum. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine 20 gram yaş maya, yaş maya yoksa kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su ekledikten sonra öncelikle spatula ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Bir yemek kaşığı şeker ve 2 adet yumurta. Yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarılarını da daha sonra açmaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Sıvı malzemeleri ekledim ve öncelikle maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra yaklaşık bir su bardağı un ekleyip tekrar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Eklediğim unu karıştırdıktan sonra tekrar yaklaşık bir su bardağı kadar un daha ekliyorum ve unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha un ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 7 su bardağı, klasik su bardağıyla 7 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz mayalı bir hamur. Güzel bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı dediğim gibi eli yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine bir jelatin kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çok güzel mayalanmış. Öncelikle hamurun havasını aldıktan sonra biraz toparlayıp masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerini çok hafiften unladım ve hamuru masanın üzerine alıyorum ve burada yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra bezelere bölmeye başlıyorum.
Masanın üzerinde toparlarken çok fazla un eklemeyelim. Aksi takdirde hamurumuz katılaşacaktır ve istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Toplamda 12 eşit bezeye bölüyorum. Yaptığım bütün bezeleri bir tepsinin içerisine aldım ve öncelikle yapışmasın diye tepsinin altını hafiften unladım ve bezeleri daha sonra koydum ve bezelerin üzerinde birazcık un serptikten sonra üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 5 dakika bu şekilde bekletiyorum ve daha sonra açmaya başlayacağım. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra biraz un yardımı ve oklava ile açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için ben genelde oklava kullanıyorum. Hamurun kıvamı yumuşak bir hamur olduğu için un eklemeden açmayalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Fazlasıyla un serpebilirsiniz. Dediğim gibi hamur yumuşak olduğu için eklediğiniz unu içerisine kesinlikle çekecektir. İlk açtığım bezeyi yedek oklavam var. Ona sarıp kaldırıyorum. Ama sizin yedek oklavanız yoksa üzerine un serpin yapışmasın diye o şekilde katlayıp diğer bezeyi açmaya başlayabilirsiniz. İkinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten yumuşak ve çok güzel dokusu var. O yüzden açarken hiç zorlamıyor. İkinci hamuru açtıktan sonra erittiğim 100 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve hamurun her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra ilk açtığım hamuru üzerine seriyorum ve buruşan yerleri varsa birleştiriyorum. Aynı büyüklükte yapmaya çalışıyorum. Ve serili yufkanın üzerine aynı şekilde fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra bir kesici yardımıyla dörde bölüyorum. Ve daha sonra her böldüğüm parçanın üzerine rendelediğim kaşar peynirini ekliyorum. Ben bugün açmaları kaşar peynirli yaptım. Ama tabii ki de siz isterseniz patatesli, peynirli, istediğiniz iç malzemesiyle yapabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde rulo yapıyorum. Ve içe doğru kıvırarak bu şekilde halka yapıyorum. Bütün açmaları bu şekilde sarıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi şekli şahane. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı,
Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bütün açmaları aynı şekilde yapıyorum. Size şöyle söyleyeyim, bu açmanın yapımı gerçekten çok keyif veriyor. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Yaptığım açmaları yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum ve ben diğerlerini yaparken mutlaka tepsidekilerinin üzerini örtelim ki daha güzel mayalansın. Bütün açmaları aynı şekilde hazırladım ve üzerini örtüyorum. Öncelikle bir poşetle ve daha sonra bir mutfak havlusuyla örtelim ve 15 dakika tepsi mayası yapalım. Yaklaşık 15 dakika tepsi mayası yaptığım açmalar gerçekten muhteşem kabarmışlar ve üzerini açıp ayırdığım yumurta sarılarını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürerken hafif ve yumuşak dokunuşlarla sürelim. Aksi takdirde açmalarımız sönebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine beyaz susam serpiyorum. Ama tabii ki de siz isterseniz haşhaş da çörek otu da serpebilirsiniz. Ve ardından 180 derecede ısıttım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Daha parlak gözükmesi için ben fırça yardımıyla hafiften üzerine sıvı yağ sürdüm. Ama tabii ki de siz isterseniz sürmeyebilirsiniz. Ama gerçekten bu şekilde çok parlak gözüküyor. Size şöyle söyleyeyim, gerçekten daha çok sıcak tutmakta zorlanıyorum ama çekimi bitirmem gerekiyordu. O yüzden size gösterebildiğim kadar iç dokusunu da göstermeye çalışıyorum. Emin olun, bu açmayı bir kere denediğinizde her zaman yapmak isteyeceksiniz. O kadar lezzetli, o kadar nefis ki mutlaka ama mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.